Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün videomuzda şöyle bir şey yapacağız sizlerle birlikte. Polisaj macunu ile bir boynuz ya da bir malzeme ya da bir ahşap nasıl parlatılır? Nasıl şu hale getirilir? Evet, bunu birlikte uygulayarak göreceğiz. Polisaj nedir? Nasıl kullanılır ve nerelerde kullanılır? Nasıl uygulanır? Bunu birlikte uygulayarak görelim arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi az laf çok iş. Hadi tezgah başına gidelim ve işimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu videomuzun içeriği şu. Polisaj nedir? Polisaj nasıl kullanılır? Polisaj ne işe yarar? Polisaj şu görmüş olduğumuz polisaj taşı. Bunun renkleri var. Mavisi var. Mavi. Nerede bakayım? Metal parlatmak için. Bununla her türlü metali parlatabilirsiniz. Bundan da parlatırsınız ama mavi bunun için daha uygun. Kahverengi ahşap ve boynuz parlatmak için. Bir de bunların beyazları vardır. Beyaz daha ince işçilik içindir. Benim elimde beyaz yok. Nasıl kullanılır? Polisaj keçesi vardır. Normalde polisaj motorları aslında bu değildir. Yüzükçülerin kullanmış olduğu, gümüşçülerin ya da altıncıların kullanmış olduğu daha büyük servo motorlar vardır. Elektrikten servo motor. Daha büyüktür. Tezgah üzerine takılır ve keçesi daha büyüktür. Bu ona sürülür. Onun daha hızlı devirli olduğu için metal parlatmada daha verimlidir. Fakat evet, ben bununla kullanıyorum çünkü ben bazen buraya yayı yapmış olduğum Osmanlı yaylarını koyuyorum. Onları polisajladığım için benim hareketli polisaj yapmam gerekiyor. Dolayısıyla onun için küçük keçe kullanıyorum. Macunumuzu keçemize sürüyoruz. Keçemiz macunlanıyor ve daha sonra motorumuza takıp, matkabımıza takıp bunun hareketiyle de boynuzumuzu ya da ahşapımızı ya da metalimizi polisaj kaplayıp parlamasını sağlıyoruz. Polisaj kaplandıktan sonra ne yapıyoruz? Bunun bir keçesi var şöyle. Daha ince bir keçe. Evet. Bunu takıp kadife keçe. Bunu takıp kadife keçeyle de parlatmış olduğumuz malzemenin üzerindeki kaba polisaj tabakasını inceltip daha parlak bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Yine bunu metalde de kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi dün bitirmiş olduğum boynuz zikirlerim var benim. Birkaç tanesini dün parlattım ama tabii bunun detayına girmedim. Yüzeysel geçtim. Şimdi bu videoda da bunları parlatacağız. Bunu parlatmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce şöyle zımpara kalınlıklarımız var bizim. Kalın işte 100'lük zımpara geçiyoruz. 200 geçiyoruz. 250 geçiyoruz. 300 kum. Ve en son şu şekil sünger zımparalarımız vardır bizim. Sünger. Bu da 350-400 kum kalınlığındadır. Yani su zımparası denir bunlara. Bununla zikkirimizin artık üstteki bütün yüzeydeki kalın çizikler, derin çizikler artık hiçbirisi kalmıyor. Bunları giderdikten sonra zikkirimiz ya da boynuzumuz ya da metalimiz her neyse parlatılmaya hazır hale getirilmiş oluyor. Şimdi biz bunu parlatacağız arkadaşlar hep birlikte. Bakıyorum bunun yüzeyi tamam artık. Yüzey tamam ve birlikte bunu parlatalım ve görelim arkadaşlar. Şimdi evet, dediğim gibi motorumuzun ters devir yapacağım çünkü zikirinden kaçmasın.
Şimdi evet, görüldüğü gibi parlatma işlemi, polisaj kaplama işlemimiz tamam. Dediğim gibi bu ince keçeyi takacağım şimdi. Kadife keçe ve kaba yüzeyleri halledeceğiz şimdi. Evet değerli arkadaşlar, gözüktüğü gibi şu an boynuzumuz şıkır şıkır cam gibi oldu. Parlaklığımız çok güzel. Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Soruyorsunuzdur eminim ki. Peki mavi polisaj taşıyla, yani metal polisaj ile zikir parlatılabilir mi? Ya da boynuz ya da ahşap parlatılabilir mi? Evet, parlatılabilir. Biraz daha doku farklı olur. Ama yine aynı görüntüyü yakalarız. Şimdi bu diğer zikirimizi de metal taşıyla parlatalım. Bunun için keçemiz farklı keçe. Evet, ben yaylarımın boynuzlarını veya yaylarımın ahşaplarını parlattığım için siyah bir görüntü veriyor. Dolayısıyla bu siyah görüntü aslında eskitme bir görüntü veriyor ama her yerde de olmuyor tabii. Her uygulamada da güzel olmuyor. Şimdilik farklı bir keçeyle gene boynuz parlatalım. Yine aynı şekilde kadife geçiyoruz. Evet, şu maviyle parlattığımız, yani metalle parlattığımız bu ahşapla ya da diğer kahverengiyle parlattığımız, aslında ikisi de aynı. Tabii kamerada çok fazla yani çok ince bir detay var. Kamerada çok belli olmuyor. Evet, odaklansın. Kamerada çok belli olmuyor ama yakından baktığımızda sanki biraz metal parlatıcı biraz daha güzel gibi gözüküyor. Aslında güzel değil. İkisi de aynı. İkisi de çok güzel bir görüntü elde ediyor arkadaşlar. İkisi de güzel oldu. Evet. Parmakta da güzel. Oturması da güzel. Şöyle. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şakayla karışık 2 tane daha zikirimizi bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Bu videoda ne yaptık? Polisaj nedir? Polisaj nasıl kullanılır? Polisaj nerelerde kullanılır? Nasıl uygulanır? Bunu yaptık. Şakayla karışık 2 tane de zikirimizi bitirmiş olduk. Evet. Boynuz parlatmada en etkili yöntem polisaj macunu kullanmaktır. Daha başka yöntemler de var. İşte gomalak cila kullanmak gibi ama en kolay, en hızlı çözüm polisaj zikirler için. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.